dünyada tek olan oltu taşının yapım macerası abi. Dedelerimiz burada kalmışlar, buradan mücadele vermişler. 300 yıldır burada işleniyor. Şimdi insanlar diyor ki yanmaz. Gerçekten dünyada tek bizim burada bulunan bir meslek. 6 tane benim teyzem vardı, 6'sı da usta. Yani bu işi yapan çok nadir arkadaşlarımız var. 40-45 derece sıcak. Adana'da ne yetişirse burada yetişir. Şehir merkezini düzgün bir yapamadık. Çok dikti mi abi? Evet, o da neden? Mühendis hatası, müteahhit hatası. Taşıma süreci nasıl oldu abi? Zorlu muydu? Şu an abi bu sular altında kalan yer gözüküyor mu baksak? Mağdur diye bir şey yok. Mağdur olmak. Orada çık oraya git tamam. Yabani keçileri izlersin. Asayiş son derece düzgün. Burada kiracılar bir ev sahibi. Yani eskiden yürüyerek gezdiğiniz Yusufeli'ni şu an yürüyerek gezmek çok zor hale gelmiş. Şu anda Erzurum'un Oltu ilçesindeyiz. Buranın en önemli özelliği dünyaca ünlü oltu taşının çıkartıldığı yer olarak biliniyor dostlar. Şu anda tam merkezdeki Saat Kulesi'nin önündeyiz. Oltu taşı sadece burada çıkartılıyor. Siyah ama işlendiğinde cam gibi parlıyor. En çok tesbih yapımında kullanılıyor. Halk arasında da kehribar adı olarak biliniyormuş. Çok güzel oluyor ama zaten kehribar. Benim hiç tesbihlerle aram yok, ondan dolayı çok bilgim yok. Oltu küçük bir yer gibi görünüyor ama aslında tarih boyunca el değiştirmiş dostlar burası. Bakın şöyle biraz derinliklere dalalım. İçerisine doğru dalalım. Buradan da Oltu Çayı geçiyor dostlar aşağıdan. Direkt merkezden geçiyor yani. Zamanında Gürcülerin, zamanında Rusların ve zamanında Osmanlı'nın elinde olan bir kalesi varmış. Oltu Kalesi. Oraya da çıkacağız birazdan. Evlat Resulümüz Timur bizi buralara getirmiş. 600 yıldır buralardayız. Her bir asırda 3 sefer git gel olmuş. Ben bile 3 sefer gittim geldim yani 21. asır 20. asrın sonunda. Hoş izliyoruz. Vatan diye sahipleniyoruz hamdolsun. Kesinlikle. Dedelerimiz burada kalmışlar. Buradan mücadele vermişler. Buranın kurucu belediye başkanı bizim dedemiz. 1919'da bura belediye olunca savunmadan sonra burayı ilk kurucu belediye Milis Kuvvetleri Komutanı bizim dedemiz. Ne kadar Komutan güzel. Hüseyin Özden. Şimdi tesbihçiler blok burası. Buradan bakın. Şöyle mi gidiyor? Binanın içinden gidiyor. Ha, binanın içi. Evet, evet. Anladım. Geçiyor. Gelin. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm abi. Buranın tarihini, bu oltu taşı nasıl çıkartılıyor, nasıl yapılıyor, nasıl işleniyor bir bahsedebilirsen. Vallahi şöyle söyleyeyim. Şimdi oltu taşı 300 yıldır yani benim bildiğim 300 yıldır burada işleniyor. Dededen, atadan kalma bir meslek. Benim annem de usta. Babam da usta, ailecek eşim de usta. Çıkış şekli oltunun bir 5-10 kilometre mesafede köylerimiz var. Köy halkının kendi çıkarıp yani orada ayrı bir bölüm. Onlar çıkarıp satışını bize yapıyor. Biz de burada işte atölyede kendimiz kendi imkanlarımızla işleyip burada esnafa veriyoruz. Dışı olsun, yurt içi olsun satışlarımız devam ediyor. Çıkarıldığı yeri görme şansınız var mı abi? Yani gidip Görme şansınız tabii ki olur. Yani ama oraya işte bizim dernek başkanımız var. İstersen onunla birlikte onun aracılığıyla gitseniz daha iyi olur. Yani şöyle bir şey var, siz gidip bulamazsınız. Anladım. Yanınızda birinin olması lazım. Bilmiyorum belki içeri girme şansınız olur mu? Şimdi şu açıdan söylüyorum çok dar. Yani diz üzerine çöküp o şekilde. o şekilde gidip aynen oradan çıkan harfiyatı da tekrardan bir de küçük arabalar var. Yani Onları dolduruyorlar. onları doldurup yukarıdan biri gırgır vasıtasıyla çekiyor yukarı. De şeyi çok zor. Çıkışı çok zor. İşlemesi kolay mıdır abi? İşlemesi de zor. Yani herkesin yapabileceği bir iş değil. Bir Sabır isteyen bir zanaatkarlık iş. gerekiyor. Tabii. Şu gördüğünüz noktalar tek tek yani matkapla delinip tekrardan onun ölçüsünde aynı ebatta gümüş tellerimiz var. O şekilde işlemesi yapılıyor. Kehribar deniliyor sanırım değil mi abi? Şimdi şöyle bir şey var hocam açıklayayım onu. Oltu taşı taş olarak biliniyor halk arasında. Oysa ki esas ana maddesi kehribar. Bildiğimiz damla kehribarın bu siyah versiyonu. Esas şeyi çam ağacının, ardıç ağacının fosilleşmiş hali. Anladım. He, mesela şurada bir parça var. Şunu da göstereyim bak. Bu kaya şeklinde damarımız bu. Madem bu. Bu arasında çıkan Hı hı. bu oltu Oltu taşı, taşı oluyor bu. yani. Oltu taşı bu. Olay bu.
Evet. Bunu siz alıyorsunuz bir daha işlemlerden Aynen, geçirip tabii. tespih haline Tespih getiriyorsunuz. haline getiriyoruz. Sadece tespih mi oluyor abi? Yok burada Neler oluyor? vallahi her şey var. Aklına gelebilecek masa isimli, maskotlar, yüzük, küpe, bayan çeşidi. Her şeye Her kullanılabiliyor. Şey, evet her şey yapıyor. Burada mesela ben kendim şu an yapıyorum. Mesela taşımız bu. Hafif mi abi? Tabii. Bayağı hafif. Şimdi Diyorum ya, nasıl bu- bir işlemden Bu geçiriyor taş abi? değil. Bu aslında ardıç ağacı. Çam ağacının fosilleşmiş hali. Ondan dolayı zaten hafif oluyor. Evet. Bir de bak şöyle göstereyim. Şimdi insanlar diyor ki yanmaz. Oysa ki bildiğin çıra. Aynen direkt yanıyor. Gördün mü? Direkt yanıyor. Ya mesela şunları yapmışım. Bunlar takıların taşları. Sıfırlama yaptıktan sonra şunların üzerine yerleştireceğiz. Taşlı aynen yüzük. Evet. Fiyatlar nasıl peki abi? Valla fiyatlar tespih usulü. Mesela bu gümüş üzerinde takılar gümüşle birlikte gidiyor. Evet. Yani gümüşün gramı ne kadarsa üzerindeki taşı da o şekilde Anladım. yapıyoruz. O şekilde ayarlanıyor. Tesbihte de tesbihin işlemesine göre değişiyor. Anladım. Üzerindeki işçilik. İşleme, tabii işçilik. Tabii işçiliğe göre de mesela şöyle bir şey yapmışız. Mesela şu tesbih 4500-5000 o civarda. Tamamen orijinal gümüştür. Bundan sadelerde 2500 liradan başlıyor. Yani Gümüş olmayanları. Sadeleri. Saf taştan olan. Taş olanlar. Şimdi bizim bir sıkıntımız var. Geçen aylarda yani bu gerçekten esnafımızın hemen hemen yarısı dükkanları kapatmak zorunda kaldı. Onun sebebi de şimdi bu el işçiliği. Gerçekten dünyada tek bizim burada bulunan bir meslek. Ha bu mesleği mesela icra eden insanlar da yani kolay bulunan insanlar değil. Ata dede mesleği. Şimdi devletimiz bu konuda artık şimdi devlet bir şey de diyemiyorsun. Yani onun düşündüğünü illa ki biz düşünemeyiz. Şimdi bizi defter ettiler. Defter edince de şimdi bu ister istemez %20 KDV Doğru. eklendi. Dışarıda vatandaş zaten kendini zor idare Aynen. eden insanlar. Aynen. Şimdi çoğusu yani benim bildiğim 15-20 tane yapan insan dükkan kapattı. Kötü olmuş He. ya. Yani destek istiyoruz ama işte bir türlü sesimizi İnşallah bu video vesilesiyle abi inşallah Evet, bunu yetkili da- kişiler görür. bunu da Gerekli bildirmek destek gelir istiyorum. inşallah. Yani gerçekten mesleğimi çok seviyorum ama yani şu durumda şimdi yazar kası ettiler. Bir sürü fişi, fatura tamam devletimize elbette ki vergi vermek zorundayız ama şimdi şöyle bir şey var. KDV'si çok yüksek. %20 yapmışlar. Daş da sıkıntıya girdi. Fiyatlar arttı. Alan yok, yapan yok. Biraz sıkıntılı durum. Mesela 5 tane kızım var. Çok şey yaptım. Öğretmek istedim. Şimdi bizim iş gerçekten zor bir meslek. Gençlerde de zaten eskisi gibi heves yok. Yani şu anda yok. Benim gerçekten ihtiyacım var ama bakıyorsun heves eden yok. Doğru, doğru. Heves eden hiç yok. Ki zorla da olacak bir şey değil. İçinden Zorla, gelmesi tabii lazım. canım zorla olan bir şey değil. Eskiki gibi usta çırak ilişkisi o kültür yani dibe vurdu. Aynen diyebilirim. kalmadı yani. Burası bir Oltutaşı Hanı olarak mı geçiyor abi? Evet iş merkezi. İş merkezi. İş merkezi. Komple taş satan. Genelde bura 35-50'nin üzerinde dükkan var. Hepsi alsat. Alsat yapıyor. Üretim Alsat, olarak yok. he, atölye bir iki tane işte bu merkezde benim bura var. Bir arkadaş var yan tarafta. 3-5 tane bir tane sanayide büyük bir atölyemiz var. Onun dışında da genelde hep evlerde yani insanlar. Evlere taşıyorlar Şimdi artık. önceden bu mesela elektrik sistemi yoktu. Eski usul mesela elde yaylar vardı. O şekilde yapılıyordu. Şimdi bu yeni sistem çıkınca iş biraz kolaylaştı ama dediğim gibi bu sefer de şey yok, rağbet yok. Doğru. Rağbet yok. Yani eski ben yetiştiğim kadarıyla mesela 6 tane benim teyzem vardı. 6'sı da ustaydı. Oo, Vallahi. maşallah. Dedem de dahil yani eşimin tarafı da aynı. Komple yani sizin. Komple usta. He. Bu borular abi ne işe yarıyor? Borular toz sistemi. Burada fanımız var. Dışarı vermişim. Toz çekilmedi mi şey yapamazsın. Çok toz oluyor. Bu dinamoyla çalıştığım için.
tozu çekmek zorundayız yani. Bu büyüteç oluyor sanırım abi, değil mi? Ha, o da Ona artık göre işlemler. gözler biraz Çünkü bir de sürekli el işçiliği, eskisi gibi de, Doğru. aynen bu sene tamamen şeye düştüm mesela gözlüğe. Doğru. Gözlüksüz çalışamıyoruz. Şu noktalar bak. Şu gördüğün noktalar var ya. Bunlar bak şu matkapla deliyoruz. Güzel uçları var. Tek tek mesela şu şekilde. Bir de hep aynı hizada Tabii, ve tabii, aynı tabii. büyüklükte böyle. Şimdi bu tesbih deyip geçmeyin. Onları ayarlamak da bir tabii sıkıntı. canım, o ayrı bir sanat. Evet. Yani bu işi yapan çok nadir arkadaşlarımız var. Şimdi CNC çıktı. CNC'de yapıyorlar ama CNC tabii ki el şeyini tut. Yani bir şey yok. İşçilik yok. Doğru. Adam CNC'ye o da pek tutulan yani tutulmadı. Adam geliyor mesela işi bilen müşteri diyor ki bana tamamen el işçiliği olsun. 50 yıl sonra abi nasıl görüyorsun sence bu Vallahi mesleği? Bu zanaatkarlığı? Tamamen yani el işçiliği biter. Yani sonra bu 4-5 yıl içerisinde gerçekten çok farklı yerlere gitti. Tamamen el işçiliğinden makinalaşmaya geçti. Yani şimdi şöyle bir şey var. Benim başka yapacak işim yok. Benim mesleğim bu. Şimdi burada ben mesela CNC de aldım. Yani şeye uymak için CNC Doğru. aldım, şeyler aldım. Yapacak kimse yok. Yani adam bulamıyorum. Gerçekten çocuklar dedim belki bu işe yönlendiririm. Onlar da hepsi şu anda 3 tane üniversitede kızım var. Onlar pek heves Çok etmiyor. aynen. Peki normal hani halktan falan böyle Yok. hiç yok değil mi? Yok. Ya gelen de olsa şimdi bir de kafanın sarması da lazım. Evet, şimdi evet. bazen arkadaşlar geliyor yani güvenip de şey yapabileceğin insan Doğru. da olması lazım. Yani insanı mesela emanet edemiyorsun ne bileyim. Doğru. farklı Bin bir şeyler. türlü şeyi insan var. Yani şimdi candan mesela benim istediğim çocuklar söylüyorum gelmiyor. Dışarıdan da tanımadığım bir insan. Tabii. Ne kadar güvenebilirsin? Tabii. O da sıkıntı. İnşallah çocuklar da abi bir gün İnşallah belki- hayırlısı da hiç zannetmiyorum. Yani artık şimdi biraz sıkıntı. Yani bu meslek gerçekten çok değerli aslında. harika bir Gerçekten meslek. değerli. harika bir meslek. Bir de elinle Evet. bir şeyler üretiyorsun ya, Tabii o tabii çok kıymetli yani. zaten en önemlisi. Tabii. İşte onu anlatamıyorsun. Ha biz de mesela baktığınız zaman mesela çok yaşlı da sayılmayız ama şimdi bizim dönemle bu dönemi kıyaslıyorum. Çok farklı. Çok Bizim fark var. mesela ben 30 yaşındayım. Evet. Yani şu an 20'li yaşlar Evet. ki olan kişilerle bile bizdeki fark var yani. Şimdi benim sürekli örnek veriyorum böyle kızlar var. 5 tane kızım var. Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Şimdi bazen benim çiftlik var aşağıda. Yani dededen kalma yerimiz var. Hafta sonu diyorum ki götürün bir doğayı görsünler. Aynen. Gezsinler. Bak sana yemin ediyorum arabanın içinden aşağı inmiyor. Hadi ya. Ellerinde telefon. İşte. Ya o kadar yazık ki diyelim ne kadar güzel şeyleri kaçırıyorsun. Evet. Doğaya bir çıkın, gezin. Ya insan bilmiyorum yani beyin yapıları çok farklı. Birebir yaşamak farklı. Bir de telefonda sanal. Kesinlikle. Şimdi insanlar bilmiyorum. Kesinlikle. Ben şimdi hafta sonu oldum mesela. Pazar günleri hiç durma. En güzelini Çıkar yapıyorsun gider, abi. gezer En güzel. Hem dolanır bir gider. kafa Aynen rahatlıyorsun. Güzel geliyor yani. Aynen öyle. Çok memnun olduk abi. Ben Çok de sağ memnun olasın. oldum. Siz Allah de razı sağ olun. olsun. Sizden de teşekkür ederim. Umarım yetkili kişilere gider İnşallah, bir video. inşallah, Umarım inşallah. gerekli Temennimiz görülen yani şeyler de bir olur. şekilde destek olmaları lazım. Yoksa zaten şey üstünde bu meslek. Doğru. Yine bir de maddi olarak da şey yüklendi mi diyorum ya yani benim bildiğim 10-15 tane arkadaş kapattı. Yapacak Umarım bir şey bulur yok. diyoruz. İnşallah hayırlısı. Dostlar, oltu taşının macerası bu şekildeydi. Şimdi hemen yan tarafta bulunan bu pasaja geldik. Pasajda da üretim yapılmıyor, sadece satış yapılıyor. Abinin anlattığı gibi zaten fiyatları da ortalama gümüşün gramına göre değişiyormuş. Sadece taştan yapılanlar daha farklı fiyatlandırmalara giriyor. Ona göre çeşitleniyor abi fiyatlar. Dünyada tek olan oltu taşının yapım macerası abi. Çıkartıldığı yeri de görmek isteriz de çok zahmetliymiş. Zaten zahmetli olduğu için bu derece kıymetli ve el işçiliği yapıldığı için bu derece kıymetli. Ondan dolayı görmek isterdik ama ne yazık ki göremiyoruz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyi, çok şükür. İstanbul'dan geldik. Çok sağ olasınız. Selam. Aleykümselam. Görüşmek üzere.
Hava sıcaklığı bu arada bayağı iyi. Eksilerden artılara çıktık. Bunu da göstermek istedik sizlere açıkçası bu videomuzda. Bu videonun devamında biz bir Tortum Şelalesi'ne uğrayacağız. Ardından da sular altında kalan bir Yusufeli'ne gün batımına kalmadan yetişebilirsek orayı da görmüş olacağız dostlar. Haydi devam edelim. Oltu'nun kalesi ve elinde oltu taşı olan bir heykel. Zamanında evet güzel görünüyor ve bir ilçenin de kalesi olması farklı hissettirdi yani. Kale ilk olarak Gürcü Bagratlı Krallığı döneminde inşa edilmiş. Orta Çağ döneminde yani. Sonra bölge Osmanlı'ya geçiyor. Ardından 1877-78'de Osmanlı-Rus Savaşı'nda Ruslar ele geçiriyor burayı. Daha sonrasında tabii ki Türkiye topraklarına katılıyor. Bu kale yani sadece Osmanlı değil, Gürcü-Rus döneminin tarihi izlerini de taşıyor. Türkiye'nin en uzun şelalelerinden biri olan Tortum Şelalesi'ne geldik. Oltu'dan buraya yaklaşık 1 saat 20 dakika falan sürdü sanırım. Valla sezonunda gelmedik galiba. Ondan dolayı her yer kapalı. Şelaleye iniş buradan diyor. Şelalenin 100 metresine kadar yani 100 metreye kala kadar arabayla giriş yapabiliyorsunuz. Gayet de kolay geliniyor. Direkt yoldan 1 kilometre içeride kalıyor. Yaklaşık 48 metre yükseklikten dökülen su özellikle ilkbaharda karların erimesiyle birlikte adeta coşuyormuş. Şelale Tortum Gölü'nün bir heyelan sonucu oluşması ve fazla suların bu noktadan akmasıyla meydana gelmiş doğal bir oluşumdur. Görüntüsü uzaktan bile duyuluyor. Yaklaştıkça yüzüne çarpan serin su zerrecikleri gerçekten etkileyici bir atmosfer oluşturuyor. Burası sadece bir şelale değil, aynı zamanda tam bir doğa kaçamak noktası oluyor. Seyir terasları var. Şimdi şöyle gösterebilirim yukarıdan. Özellikle güneşli havalarda su gökkuşağı rengini alıyormuş. Gökkuşağı oluşturuyormuş. Bu da burada inanılmaz bir atmosfere dönüşüyor. Şu an biz kapalı sezonda geldik. Tesislerde kapalı ya, yazın böyle çok canlıdır. Bakın tam karşımızdaki dağda da karlar var tepelerinde. Normalde girişler ücretli mi acaba? Bir şeyler var da. Kışın, yazın ücretli olabilir. İyi, kapıları kapatmamışlar yani. İnsanlar gene giriş yapabiliyor. Evet. Erzurum denildiğinde direkt ilk akla gelen Tortum Şelalesi olur. Evet. Bir de cağ kebabı olur. Artı bir de çifte minareler. Ha evet, aynen. Çifte minareleri gördük. Cağ kebabı. Erzurum merkezde cağ kebabı yedik. Neredeydik? Gel gör cağ kebabı, çok güzeldi. Beğendin mi? Hoşuna gitti mi? Yani. Şimdi de Erzurum'un bir başka noktası olan Tortum Şelalelerine geldik. Bakın buradan görebiliyorsunuz. Böyle kademe kademe durma noktaları var. Çok güzel biçimde yapmışlar. Buradan da döküldüğü yeri görebiliyorsunuz. Gerçekten muazzam bir görüntüye sahip. Şuradan bence şöyle inelim, şu noktada duralım. Şuradan tam karşısına gelelim. Muazzam bir görüntüsü var ya, gerçekten adeta görsel bir şölen oluşturuyor. Yalnız bahar aylarında bence buradan daha da inanılmaz bir görüntü, bir akış sağlandığını düşünüyorum. Suyun hissiyatına baksana. Ne kadar güzel. Yüksekten dökülüyor, bir de çok güzel görünüyor o yüzden. Bahar aylarında bence bu şu an en düşük seviyede dökülme seviyesi. Aynen. Bahar aylarında daha da coşuyordur. Well, I saddled up my shoes, headed out at dawn.
Dostlar günaydın. Biz şu an Artvin Yusufeli'ne geldik. Biliyorsunuz ki Yusufeli sular altında kaldı baraj yapılacağı için. Yeni Yusufeli inşa edildi. Şu an yeni Yusufeli'nin içerisindeyiz. Dün burada kaldık. Geceyi burada geçirdik. Yani geç saatlerde geldik. Karanlıktı. Tam net göremedik. Birkaç böyle caddesinden, sokağından falan tırmandık da hep yokuş, dağların arasında bir yer kurulmuş zaten. Yeni bir şehir yapıldı buraya. Yemek yemek için birkaç yere uğradık. Orada işte sohbet ettiğimizde halk yaşamaya çalışıyorlar. Tekrardan burada tutunmaya çalışıyorlar. Fakat çok memnun değiller. Ufacık bir yer. Bir çarşısı var. İşte dağların etrafına böyle kurulmuş evler var blok blok. Bu şekilde yani. 5 katlı bloklar dikilmiş. Alt katları da full dükkanlar olmuş. İnsanların dükkanları da buralara taşınmış. İşte öyle blokların altında dükkanlar. Aslında bir bakıma yenilenme bakımına güzel. Hani Çok düzenli bir şehir oldu. düzenli olmuş ve yani sıfır. Her şey sıfır. Ama şu sıkıntı işte eskiden diyorlar, şimdi biz bir ablayla konuştuk dün akşam. Anlatıyor bize, işte bizim diyor turistimiz eksik olmazdı diyor. Sürekli gelirlerdi diyor. Hiç kimse gelmiyor. Bizim diyor birkaç tane kilisemiz vardı. Gezilecek, görülecek yerler vardı diyor. Turist kafileleri geliyordu. Şimdi onların hepsi diyor sular altında kaldı diyor. Ne yazık ki. Ve ablanın anlattığına göre yani şöyle de bir durum var. İnsanlar yıllarca oralarda ömürlerini geçiriyorlar. Şimdi alışık olmadıkları bir şehir hayatına geçiş yaptılar. Bu da sıkıntı yani. Hani köyden indim şehre hesabı olur ya, o tarz bir durum da yaşanıyor. Yani hani bu şehir hayatına adapte olmada da problem yaşıyorlar ki özellikle yaşlı insanlar. Yaşlı insanlar şimdi hani tek katlı müstakil evlerde falan oturuyorlardı. Şimdi ne oldu, bak 5 katlı 4 katlı binalara geçtiler. Haliyle zorlanıyorlar. Yokuşlu bir yer burası. Yani sürekli dik rampaların olduğu bir yer. Yaşlılar için gerçekten biraz sıkıntılı bir süreç yani. Alışılıyor mu? Zamanla tabii ki her şeye alışılıyor. Ama anıları mesela sular altında kaldı. Kötü olmuş ya. Ne bileyim. Bilemedim. Yani yorum yapmayacağım. Bak biz neredeysek Yusufeli orasıdır yazmış. Dünyanın 5. büyük barajı. İlçemiz şu köprünün altındaydı. Küçücük bir ilçe ama ana caddesi vardı. Devlet bu evleri yaptı. 180 TL'ye verdi bize. Hala parasını ödememişiz. Dükkana ben hala hiç kuruş para vermemişim. O kadar iyi ki. Yani bunları şimdi bazı insanlar belki aslında namkörlük yapıyorlar. Hani Ama şeyler güzel ters bir şey. duruyor ama sıcak dağların eteğinde ama yazın 40-45 derece sıcak. Adana'da ne yetişirse burada yetişir. Evlerimiz ısı yalıtımlı. Yazın battaniyeni yatıyoruz. Evler harika. Kışında doğalgaz geldi. Evler hamam gibi. Çok harika. güzel zaten binalar. Evlerimiz güzel. Sadece burada şikayetimiz ne? Şehir merkezini düzgün bir yapamadık. Çok O da- diktim abi. He, o da neden? Mühendis hatası, müteahhit hatası yani. Mühendis buranın projesini çizamamışsa devlet hoş bilip de bak şu binaların yarıya kadar cepheleri bile mermer. Eski Yusufeli'de evlerimizin dezgahında %80'inin mermer yoktu yani. Namkör olmaya gerek yok. Doğru. Taşıma süreci nasıl oldu abi? Zorlu muydu? İlla ki sıkıntılar yaşıyoruz ister istemez. Yani sonuçta bir yere girgesin, bir yere Tabii, taşıyoruz. Ama buralara hiç kimse para vermemiştir yani bedava. Direkt yani. Oradan çıkıp buraya Devlet bize geldi. yani baban yapmıyor oğlunu, devlet bize babalık Güzel, yapıyor. güzel bir şey Değil mi? olmuş ama evet. Şu an abi bu sular altında kalan yer gözüküyor mu baksak? Hiç gözükmüyor mu? Ya bu 17 tane minare köy- falan filan böyle Yok, 17 hiç gözükmüyor tane değil köy, mi? Bir tane ilçe suyun altına kaldı. Eski Yusufeli'nde şu tahtan mı var kapında yani? Fidanın diyelim bir tane. Paranı aldın abi. Devletin kanunlarına göre. Krize az son zamanları krize denk geldi de krize denk gelmeyenler Yusufeli'nde lüks bir evini sattıysa İstanbul'un göbeğinde gitti lüks dairesini, Bursa'nın göbeğinde lüks Valla, dairesini. o derece yani. Mağdur diye bir şey yok. Mağdur olmadık. Adam burada bir tane ev satmış gelmiş, Bursa'da 2 tane varmış. Ama çok abi böyle hani haberler Bizde çıktığı arazi şeyde. yok, kısıtlı yani. Desek ki benim 10 dönüm arazim var yalan. Belki birinin 300 metrekare, birinin 500 metrekare, birinin... Ama Yusufeli'nde şu taşla gel ne istersen üretirsin. Verimli bir yer. Doğru. Yani Allah-u Teala taşı kayaya vermiş ama Müneri de vermiş. Doğru. Yani Adana'da ne yetişiyor? Hepsi burada hepsi yetişiyor. Doğru. Şimdi orada çık oraya git daha yabani keçileri izlersin. Valla. Yağmurumuz da vardır şu anda. Her şey mevcuttur. Asayiş son derece düzgündür. Hava gürültü olmaz. Olay olmaz. Herkes birbirini de tutuyor bir de. Tutar. Yani Dün sağ ol. gece geldik biz de böyle bir yerde yemek yedik. Böyle birbirine böyle sahip çıkıyorlar yani. O hoşumuza gitti. Asayiş Küçük yer, Artvin güzel. bölgesi Rusya ile sınırız. Bizde komando bölüğü dahi yok. Yani biz asayiş son derece düzgün. Bu Aynen. devlet tarafından da biliniyor. O yönlerimiz güzel ama memleketimiz taşka ya. Yani o yönlerde kalitemiz yok.
Ama biz taş da olsa seviyoruz, alışmışız ya. Doğru, doğru. O yandan güzel. Buranın has yerlisisin değil mi abi? Evet, ben Yusufeli'nin köyünden, yani herkes köyde aşağı yukarı da yani şu anda 30 yıldır buradayız. Biz ilçemizi Tayyip Erdoğan buraya geldiği zaman dünyada modern bir ilçe olacak dedi ama güzel bir ilçemiz olmadı yani. Şimdi Biraz böyle törpülenmesi lazımdı değil mi abi? Çok şuraya dik bak, ya. o binanın arkasına. Evet. Oradan kesmeye başlamış öyle kapan. Evet, Kesmiş. evet. Devlete de bir şey diyemiyorsun. Doğru. Yer yok yani. Burada kiracılar bir ev sahibi oldu. 3 sene burada diyelim kiracısın. İstedi İstanbul'dan sen burada kiracı olsan sen de bir ev sahibiydin. Oo, Yine mağdur etmediler. ne kadar güzel ya. Ha, kiracılar da ev verdi. Vallahi. Kiracı değiliz Nasıl fazla. kiracıysam 24 yıldır buradayım. Oo, sen buralı olmuşsun artık abi. Ha şimdi deprem bölgesinde evler de izliyorum. Aynı bizim gibi faizsiz 20 ile. Devlet ne etsin ya bu çok güzel ya. Dünya savaşın içinde görüyorsun her gün bir yerde bir rakarlık çıkarıyor. Doğru. Yakında bizi de vuracaklar böyle giderse bilmiyorum yani. Önceki zamanlarda biliyoruz, şimdiki zamanlarda biliyoruz. Diyorum ki keşke devlet benden biraz daha fazla para alsın da o silah sanayi biraz daha güçlensin. Benim görüşüm öyle. Doğru. Niye? Abi silahın olmadı mı sana gavurdan her gün Kesinlikle başa abi, kalıyor. kesinlikle Bunu bilmek abi. lazım. Doğru. Şöyle bir yukarıdan bakalım Yusufeli'ne dostlar. Bir tık daha böyle hani tıraşlanıp düzlenip düz bir zemine oturtulabilirdi açıkçası. Bu şekilde yani kimisi memnun, kimisi memnun değil. Herkesin memnun olmasını da bekleyemeyiz. Herkesin memnun olmamasını da bekleyemeyiz. Ondan dolayı biz sadece gözlemlerimizi aktarıyoruz sizlere. Eskiden o fotoğraf ve videoları bulabilirsem eğer arşivimden çıkartıp koyarım bu videonun Sen gel. devamına. Ben buraya gelmedim de Hasankeyf'e geldim ben. Batman Hasankeyf. Batman Hasankeyf batmadan önce ben orada bir gece geçirmiştim. 2020 senesiydi, Ocak ayıydı. Biz bir gece geçirmiştim. Biz döndükten 10 gün sonra da kaldığım yer sular altında kalmıştı. Böyle terk edilmiş evlerde kalmıştık biz bir arkadaşımla. Farklı bir anısı vardır yani oranın bende. Burayı da batmadan görmek isterdim açıkçası. Şimdi yeni halini görmüş oluyoruz. Şimdi bir baraj kıyısına gidelim. Baraj kıyısından da size eski Yusufeli'ni gösterelim. Yani o suyun altında eski bir tarih, eski bir Yusufeli'nin yaşadığını biliyoruz. Dostlar Yusufeli tabelasını gördük de burada bir hatıramızın olmasını istedik açıkçası. Şöyle bir Yusufeli tabelasının önünde bir hatıramız olsun. Ne düşünüyorsun aşkım sence? Yani ben eskisini de bilmediğim için aslında şu an çok bir şey de diyemiyorum ama tabii ki turist çok alan bir şehirmiş burası. Şimdi turist de hiç gelmiyormuş. Eskiden işte kiliseler, camiler, eski yapıları görmeye gelen oluyormuş. Şimdi tabii ki hepsi sular altında kaldığı için turist almayan bir bölge olmuş. O yüzden üzücü. Hatta dün akşam yemek yediğimiz Aynen. yerdeki abla da O bundan abla bahsetmişti. Bundan bahsetti. Hatta bir İranlı gelmiş bir ara. Hatta çok sevinmişler. Hemen içeri almışlar, misafir etmişler falan. Onun dışında iyi olan tarafı insanlar uygun fiyatlı ev sahipleri olmuş. O yüzden o güzel. Mimarisi de güzel hani evlerin. Sadece biraz tabii ki dik yokuşlar olduğu için insanların ulaşımı da çok zor olmuş. Yani eskiden yürüyerek gezdiğiniz Yusufeli'ni şu an yürüyerek gezmek çok zor hale gelmiş. Şurası sanırım 4. bölge. Şuradan şöyle bir yol geliyor. Şura 2 galiba. Bura 3, 4 diyor. diye gidiliyor. Bu şekilde. Biz bir de şimdi barajın hemen dibindeyiz fakat tam çıkartamadık. Az önce de buradan selam olsun Kerem Gök'ün videosunu izledik. O en son batmadan önce nehrin üstünde, barajın üstünde bir botla gezinti yapmış. Tam böyle evler sular altında kaldığı dönemde. Onu izleyerek birkaç hani tam nerede ne var diye tam köprünün alt tarafı Yusufeli'nin merkezi oluyormuş sanırım. O köprüyü bulacağız. Oradan da bir yukarıdan bir bakmak istiyoruz açıkçası baraja. Çünkü tam şu an dibindeyiz. Şurası hemen baraj. Fakat ne olduğunu bilmiyoruz yani. Belki de burası eski Yusufeli'nin yoluydu. Hadi gidelim o tepeden bir bakış yeri bulalım. Dostlar bakın burada böyle tabelalar yapılmış. Bakın terminal, PTT, kütüphane, merkez cami, müftülük, Çoruh Mahallesi, Livane Mahallesi. Çoruh Mahallesi 1. kısım oluyor.
Livane Mahallesi 2. kısım oluyor. Kaçkar Mahallesi 4. kısım yazmışlar. 3. kısımları daha var. Şu an tam eski Yusufeli yerleşiminin merkezin üstüne bakıyoruz. Yani şu viyadüğün, köprünün alt tarafı, şu bölge tamamen eski Yusufeli. Yani şu suyun altı eski Yusufeli olarak biliniyordu, geçiyordu. Şu an tabii hiç bir şey göremiyoruz. Hiç iz yok. Hiçbir şey kalmamış ya. Hiç Evet yani. evet. Ama kaç sene oldu? 2000 kaçtı? 2022'de başladılar 2022'de. galiba, yanlış hatırlamıyorsam, doldurulmaya. 2023'te muhtemelen tamamen sular altında Evet. kaldı. Yani 2 yıldır, 2026'dayız. 3 yıldır 2-3 yıldır Yenişehir'de yaşıyorlar. tamamen sular altında kalmış durumda. Tam şu köprünün ayaklarının olduğu yerde bir otopark varmış. Şu tam tünel girişinden de bir çekmişti aşağı doğru. O zamanlar işte tabii buralarda evler falan gözüküyordu. Şimdi hiç ne minare var, ne ev, bina gözüküyor. Hiçbir şey gözükmüyor. Olduğu gibi yani sessizliğe gömülmüş durumda eski Yusufeli. Bu videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu videonun sonu biraz hüzünlü bitse de bilmiyorum ya, ben kendi açımdan biraz hüzünlendim gibi. Çünkü Hasankeyf'i de böyle batarken gördüğüm için o anılara gittim. O yıllara döndüm. Bir 5-6 sene öncesine döndüm. Şu an baktığım suyun altında bir tarihin yatması açıkçası şu an düşündürüyor, yani biraz üzüntüye itti diyebilirim. Eski Yusufeli'ni de görmek isterdim açıkçası ama şansa artık yeni Yusufeli'ni görmüş olduk. Evet. Yani burada yaşam normal, sakin, huzurlu bir şekilde sürüyor. Çok fazla ses yok, gürültü yok, trafik yok. Evet kesinlikle ya. Dağların ortasında bir yer burası. Yusufeli'ne ama turist gelmiyormuş artık. Bu video vesilesiyle belki bizim sayemizde de gelenler olur diye düşünüyorum. Gelin arkadaşlar, buradaki insanlarla gelin, tanışın, sohbet edin, konuşun. Çok iyi yürekli insanlar var gerçekten. Eskiden çok turist alıyormuş bu bölge. Şu an bir tık azalmış, hatta baya azalmış. Evet. Ama gelin, gene insanlar aynı insanlar. Yani tamam, şehir değişmiş olabilir ama insanların yürekleri, insanların bakış açıları aynı insanlar. Ondan dolayı gelin, buradaki insanları da görün, buradaki insanlarla da sohbet edin. Buradaki kültürleri de tanıyın. Kesinlikle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar. Size eski Yusufeli manzarasına doğru veda etmek istedik. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı, yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ve videoyu da paylaşmayı da unutmayın açıkçası. Paylaştıkça daha da güzel kitlelere ulaşırız diye düşünüyoruz. Çünkü biliyorsunuz YouTube algoritması paylaşmayı, yorumu, beğeniyi çok seviyor. Beğeni, yorum geldikçe videoyu daha da üst seviyelere taşıyor. Ondan dolayı bunları her videoda ne yazık ki tekrarlamak zorundayız. Çünkü tekrarlamayınca yapmıyorsunuz dostlar. Şimdi açık konuşmak gerekirse yani. Evet. Ondan dolayı Siz mutlu, biz mutlu. Yapın, hep beraber mutlu olalım. aynen. Görüşmek üzere. Eski Yusufeli ve yeni Yusufeli'nin tam ortasından selamlar dostlar. Kendinize iyi bakın.